Bakalım. Emre Sertkaya, Özgür Can Çoban. Ben çok beğendim. Bu haftalarda çok istenen. İnşallah onlardan telif yemem. Ki yiyebilirim. Ne olacağı belirsiz bir işe giriyorum sırf siz için. Evet böyle. Özgür Can Çoban, Feat Emre Sertkaya, tembih etmem üryan geldim. Şimdi burada analiz etmemi istediğiniz kişi kim? Emre Sertkaya mı? Özgür Çoban. Ben şu ikisinin beraber. Kısa kısa bakalım. Çok fazla da böyle dirdelemeden. Daha önce Özgür Can Çoban analizi yaptık. Biliyorsunuz. Emre Sertkaya'nın hiç yapmamıştım. Kısaca bakalım. Kendim tembih etmem kendimi yâre. Çok berrak bir ses değil mi? Çok duru bir ses. İnsanları bence etkileyen şeylerden biri bu. Çünkü temel olarak bir türkü yorumunda okumuyor. Klasik türkücü gibi okumuyor. Tembih etmem yâre. Bir de düz, beyaz ağızla okuyor. Yani ne demek? Yâre. Temiz bir okuma. Çok beyaz, düz bir okuma. Ben bunu bu şekilde adlandırıyorum. Bu kronolojik hani şan terminolojisinde böyle bir şey yok. Benim kendi bulduğum şeyler bunlar. Yâre, sensiz eylemem derdimi hâle. Zaten genel olarak da böyle naif bir okuma stili var. Mi üzeri. Ses rengi konusunda daha emin değilim. Tembih etmem Belki bariton, belki tenoral. Net bilemiyoruz şu an. kendimi yâre, sensiz Aynı şekilde gidiyor. yoksa o derde. Ama full canlı bir iş olduğu belli. Yani hafif sallanmalara kadar temiz. Canlı bu kayıt. Yola düşer de Belli bir şeyden sonra yola düşer de tam kafa sesleri ama falset şeklinde yani yola düşer de gezersem o halde. Sinatusuna. Ya çok da tiz notlar değil aslında bu falsetleri, kafa seslerini kullandığı. Yakışıyor mu? Yakıştırıyor. Ama bence bu konunun bir numarası Ahmet Aslan. Daha önce analizini yapmıştım. Ama yani video öyle bir telif attılar ki korkunç bir telif attılar. Yani kanalı kapatmalı telif attılar. Kendilerine yazdım, konuştum. Yani dedim niye böyle bir şey yapıyorsun? Sonra geri aldılar. Falan filan ama yani korkunç bir kaosla o videoyu sildim. Bir daha da Ahmet Aslan yapmadım. Bu kadar güzel anlattığım video şu an hiçbirini izleyemediniz. Bu tür falset tool'u çok iyi kullanıyor çünkü o. Sen yoksa o derde, sen yoksa o derde. Yakıştırıyor mu Emre Sertkaya? Çok. Gidelim. Dayı şerre işmanaya hüdersen. Temiz okuyor. Çok temiz okuyor. Notlar temiz. Okuma biçimi temiz. Farklı bir duruluk katıyor bu temiz okuma. Türkülere yakışıyor mu? Türkülere ne yapsanız yakışıyor ya. Türkülerin güzelliği mayası bu zaten. Türküler her yere işleyebiliyorsunuz. Evvel eyler gönül, Eyler. Eyler, eyler. Neyi düşündüğümü düşünüyorsunuz. Bakıyorum, bir şeye bakıyorum. Gidelim. Sonra burada Özgür Can da giriyor.
İki tane farklı okuma stili şimdi bir araya geliyorlar. derse evvel eyler gönül hüdaya. Çok güzel. Çok eğlenmişler gerçekten. Şimdi bugün bu dakikadan sonra bir üryan geldim. Bozlak girecek. Şimdi iki tane farklı stil geliyor. Şu ana kadar düz, temiz, beyaz okumalar gördük. Hep böyle renkler vardı. Şimdi bir anda daha klasik bir stile dönüyor. Biraz avaz dediğimiz. Biraz bağırır gibi. Bariz bağırır gibi. Özgürcan ama eskiye göre daha az boynunu kaldırıyor değil mi? Çok bariz. Bravo. Bu ses aslında ne yapıyor? Kafada tınlamıyor aslında tam. Yani pozisyon dönse bu kafa bölgesine otursa bu ses böyle olacak. Bu bunun ustasını hep anlattım. Ümit Tokcan. Bu Tiz'de hazır oraya gelmişken de üstadı bir dinleyelim. Of. Bakın bu tiz sesleri iki tane farklı oturtan. Üryan geldi mi okumuş mudur acaba? Avşar elleri. Daha önce dinletmiştim. Görüyorsunuz değil mi oturttuğu yeri sesi? Bu işte bizim şanda tam kafa sesi. Yani teknik olarak tam mix voice dediğimiz kafa sesinin oturmuş hem göğüs hem kafa sesinin birleşimiyle oluşmuş dev ses. Şimdi galiba aynı ses ha. Vallahi aynı ses. Müthiş. Of! Efsane video oldu. Harika bir video oldu. Bakın şimdi. İki farklı bölge kullanan, iki farklı yere oturmuş ses. Buyurun. Ay ses bazda. Bakın. Ses kafada. Şimdi ikisinin de avantajı var, dezavantajı var. Bir, Özgür Can Çoban bunu bu şekilde okuduğu zaman sesine daha fazla yükleniyor. Yep. Daha fazla yükleniyor. Özgür Can Çoban'ın arkasında daha fazla orkestra olsa, daha kalabalık bir gürültü olsa işi bir kat daha zorlaşır. Bereket o bunları yaparken müzik tamamen düşüyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani Özgür'le beraber bir senfoni falan çalmaya çalışsa Özgür'ün sesi gittikçe zorlanabilir. Zorlanmayabilir. Zorlanabilme ihtimali taşır ama. İhtimal bir de bizim için risktir. Fakat Ümit Tokcan bir senfoni orkestrasının önüne geçse, arkada gümbür gümbür gelseler Ümit Tokcan'ı duyarsınız. Ümit Tokcan tam böyle Rize'de dağlara çıkmış ortalığı yıkıyor. Öyle bir güç. Yalnız şunu kesinlikle kabul edelim. Boynunu kullanma biçimi güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Nameler zaten harika. Nefis çarpmalar yapıyor. Bakın yani bu ses bu şekilde içeride kalıp tam oturmadan çıkıyor. Çıkar. Yani ben size anlatıyorum. Biri yanlış, biri doğru yapıyor diye söylemiyorum. İkisinin de farklı avantaj ve dezavantajları var diyorum. Şarkıcılar istedikleri gibi bir şeyler yapabilirler. Belki Ümit Tokcan da buna benzer okuyabilir ama artık o öyle bir yerleştirmiş ki öyle gidiyor. Özgür Can Çoban da okurken şu an bu okumayı yerleştirmiş. Fakat geliştirmiş kendini. O bariz belli. Belki çok daha farklı şeyler keşfedebilir ileride okumasında. Ki keşfetmesi işine yarar. Yani şu öne doğru biraz eğdiğinde bakın farklılaşıyor ses. Bu daha boğazda. Geliyor. Biraz eğip öne doğru verdiğinde biraz daha yerleşiyor.
La notu ha bu arada. Öyle şey not değil yani. Tiz not bunlar. Şimdi belaya geliyor. Açık bir A harfi okudu. Hiç harf yerleştirmedi. Yani üryan geldim bilmem şu laflar gelmedi daha. Böyle bir ses geldi. İzleyin. Belaya başlıyoruz. Harf yerleştirmek bu şekilde daha zor. Diktatöre geldi. Çünkü ses aşağıda. Aman üryan. Bu şekilde oturmuyor. Of, tamamen boğaza düştü. Nasıl kurtarırım dedi. Daha da açayım, daha da kurtarırım. Çıkmaz. Neyse. Elden ne geliyorsa. Çok genç şarkıcılar arkadaşlar. Çok güzel kıyaslama. Neredeyse ikisi de mi okumuş. İkisi de mi okuyor. Şimdi boğaza doğru gidiyor sesler. İyice boğazdan geliyor. Ha, siz dinlerken bayılırsınız buna. Ah be, ciğeri yandı çocuğun. Onu biliyorum. Seviyorsunuz. Dinleyenler böyle şarkıcının yorulduğu, yıprandığı şeyleri seviyorlar ama o şarkıcının tarafındayım ben. O taraftan baktığınızda bu taraf aynı gözükmez. Gidelim. İyice arkaya da ara. Dikkat etmek gerekiyor. Daha yorucu bir tekniğe sahip Özgür. Ha, Özgür'e şunu da diyemem ki Ümit Tokcan gibi oku. Yani o Ümit Tokcan. Özgür'ün kendine ait bir şeye dönüşmesi gerekecek. Kendine ait bir teknik. Yani birine dönüşmesi onun hiçbir faydası yok. Şimdi Ümit Tokcan gibi okusa daha mı güzel olacak? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Zaten bundan sonrası pes. Burada pestlere bir şey demiyoruz. Falsetolar devam ediyor. Bu şekilde bitiyor zaten bu kayıt. Peki, benim fikirlerim bunlar. Buradan bir de Kubat'a bağlayalım mı ya? TRT dışında okuduğu var mı Kubat'ın? Ne olursun başka yerde oku artık. Evvelim sen aldın. Ne alemde? Simon C'si natural. Bakın, zor bir pozisyon. Dinleyin. İlginç şeyler var değil mi? Bu Ümit Tokcan kadar koyu değil oturttuğu yer. Fakat tamamen de Özgür Can Çoban gibi açık değil. Arada bir yer keşfetmiş. Demek istediğim ne? Herkes kendine göre bir yer buluyor. Kendini rahatlatıp bu tiz tonlarda uzun süre sahne yapmasını sağlayacak yer keşfediyor çocuklar. Kubat bunu keşfetmiş. Var mı başka acaba? Oo! Yani şunu hiç açmayayım. TRT tamamen telif attığı için hiç bakmıyorum onlara. Var mı Kubat'ın okuduğu başka bozlak? Kubat, Nalın Dilber. Herhalde bu hızlıdır ama. Gönül Dağı, haydi canım, ciddi mi, şaka mı? Peki, genel olarak fikrim bu. Söyleyebildiğim de böyle olsun.